İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. CryptoMancer'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Kılıç. Bugünkü yayınımızda sizlere CML'i, NFT, Vestra, DAO ve Brolis tanıtımlarını yapacağım. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Aynı zamanda yayının ilerleyen kısımlarına doğru da bir de iPad çekilişimiz olacak. Hazırsanız başlayalım. Sevgili arkadaşlar, CML'i NFT nedir, nasıl doğdu, ne zaman başladı serüvenine ve bununla beraber şu an geldiği durumda neler üretiyor, neler yapıyor? Gelin hazırsanız bunlardan ufak ufak bahsedelim. Biliyorsunuz Crypto Monster'ın doğuşu bundan 3 yıl öncesine dayanıyor. E, Bitcoin ve altcoin'lerde ayı sezonuna giriş sürecimizde biz Twitter'da aktif olmaya başladık. Bu süreçte de e, yaptığımız en önemli uyarılardan bir tanesi e, bütün bütün dünyada kriptoda yatırım yapan insanların negatif olarak etkilendiği Luna vakasıydı arkadaşlar. Biz Luna vakasını henüz daha piyasada hiçbir beklenti yok iken bir ay öncesinde duyurusunu yaparak Luna'nın ve işte onunla beraber diğer altcoin'lerin büyük bir çöküşe geçeceğini kimse beklemiyorken bir ay öncesinden duyurduğumuz ve bununla beraber birçok kişiyi büyük zararlardan koruduğumuz için hızlı bir büyümeye geçtik Twitter tarafında. Tabii Crypto Monster'ın zaten doğuş ilkelerinden bir tanesi de yatırımcı ve traderları özellikle işte bu dipsiz piyasada kripto tarafının çok riskli olduğu bir bölümde onları işte bu kurt, it, çakal dediğimiz ya da işte market maker dediğimiz piyasanın balinaları ve işte kötü niyetli olan içerik üreticileri olabilir, her kesim olabilir. Bunları bunlardan etkilenerek zarar görecek durumlardan korumak için aslında başladık serüvenimize. Zaten Crypto Monster'ın burada arkamda göreceksiniz arkadaşlar. Investor bölümünde işte koyunlar, kuzular, öteki tarafta da iç çakal sürüsünün olduğunu görebilirsiniz. Ben de arkada sürüye rehberlik eden, olabildiğince ufkunu açmaya çalışan ve bu büyük krizlerden özellikle korumaya çalışan bir misyon edindim. Bu misyonla beraber de yolculuğumuz başlamış oldu. Tabii ki biz de bu piyasaya ilk girdiğimizde sizler gibi çok az bilgi sahibi olup defalarca yıprandık, e, yenildik, yutulduk işin özü. Pahalı deneyimlerimiz oldu. Yıllara yayılan bir deneyimdi bu. Aynı süreçlerden siz geçmeyin diye bu şekilde biz yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreçte biz paylaşımlarımızı yaptıkça etrafımızdaki insan sayısı arttı ve bu insanların bizden beklentileri arttı. Hocam daha güzel işlere neden imza atmayalım dendi. Ve biz bu şekilde CML'i NFT topluluğumuzu oluşturduk arkadaşlar. 2 yıl önce OpenSea üzerinden 502 NFT'den oluşan bir koleksiyon ortaya koyduk ve şu anda 101 farklı kişiyle yaklaşık 200'e yakın bir NFT satışı gerçekleştirdik. Tabii ki bu satışlarla beraber topluluğumuza katılan kişiler e, bizim bazı ürünler üretmemiz için seferber oldular, gönüllü olarak çalıştılar ve biz ortaya belli başlı bir şeyler çıkardık arkadaşlar ve bu çıkardığımız şeyleri de sizlere bu yayında gösteriyor olacağım. Öncelikle dilerseniz CML'i NFT topluluğunda bulunan kişilerin ne şekilde bu topluluğa girdiğini söyleyelim. Arkadaşlar biz NFT'leri listelemiyoruz. Yani önüne gelenin alabildiği bir koleksiyon değil bu. Bu zamana kadar sürekli olarak NFT talep eden kişilerle işte 2-3 aşamalı görüşmeler yaptık. Mülakat gibi düşünebilirsiniz bunları. Bu sayede topluluğumuza girecek olan kişileri bir önden analiz etmiş olduk. Bu topluluğa uygun olup olmadıklarını değerlendirdik ve katılımlarını da bu şekilde gerçekleştirdik. Peki bir NFT'ye sahip olmak demek sadece bu topluluğa giriş demek mi? Evet arkadaşlar, bu toplulukta bulunmanın bir anahtarı olarak düşünebilirsiniz. Fakat biz bu NFT sahiplerine farklı farklı utility'ler, faydalar oluşturmaya başladık. Bunlardan bazıları zaten cmlnft.com adresinde mevcut. Onun haricinde
belli başlı yeni utility'ler de kazandıracağız. Vestra ve Broliz'in dışında. Şimdi bugünkü yayınımızın konusu ağırlıklı Broliz ve Vestra'nın tanıtımları olduğu için vakit kaybetmeden isterseniz sırasıyla bunlara geçelim. Biz NFT topluluğuyla neler yaptık? Sevgili arkadaşlar, Vestra DAO'nun white paper'ı Türkçe olarak hazır. Açıklamalar kısmında bıraktık. Oradan dileyen linkle girip 47 sayfalık white paper'ı okuyabilir ya da indirip o şekilde inceleyebilir. Şimdi Vestra DAO nedir, ne değildir? Ufak ufak bunlardan bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar, Vestra DAO bizim SocialFi projemiz olan Broliz'i çıkarmak için başlattığımız bir girişim. Bir token ekonomi yapısı. Bu ekosistemin çatısı olacak ve altında birçok ürünü barındıracak. Bu ürünlerden ilki Broliz olacak. Broliz de Brokers Analyze kelimelerinden türemiş. Yani borsa simsarları, borsa tüccarları ile bu durumları analiz edenler, bunu sadece işte teknik analiz olarak vesaire düşünmeyin. İşin içerisinde makale yayınlayanlar, haber yayınlayanlar ve onun haricinde farklı farklı değerli içerik üretenler, eğitim yapanlar, eğitim programları oluşturanlar Broliz'de aktif olarak paylaşımlar yapmaya başlayacak. Şimdi burada bizim içindekiler bölümünden NFT topluluğundan zaten bahsettik. NFT topluluğu Brokers Analyze dediğimiz Broliz'i geliştirmeye başladı arkadaşlar. Onun da birazdan hangi aşamada olduğunu sizlere göstereceğim. White Paper tarafında Broliz'i kısmen anlattığımız bölümler mevcut. Bu bölümler tabii ki özet. Tamamen detay veremiyoruz halka açık bir şekilde. Projenin gizliliği olabildiğince bizim birincil önceliğimiz. Fakat burada hani halka açık bir şekilde belli bir kısımlarını paylaşacağız arkadaşlar. CML'i NFT holder'ları Vestra DAO'nun çıkışıyla beraber bir airdrop alacak arkadaşlar. Bu airdrop'u neye göre alacak? Ben hatta size şöyle yapayım. Tokenomics'i açayım. Vestra DAO'yu biraz oradan anlatayım. Tokenomics'in detaylı halini buradan göstereyim arkadaşlar. Vestra DAO'nun maksimum 50 milyar arzı olacak. Bu 50 milyar arzın 1 milyarı yani %2'lik kısmı NFT sahiplerine eşit oranda bölüştürülecek ilk aşamada, TGE aşamasında. Bu da her bir NFT için 2 milyon adet demek oluyor. Çift NFT sahipleri 4 milyon adet airdrop hak edişleri olacak. O da vesting takvimine uygun bir şekilde dağıtılmaya TGE itibariyle başlanacak arkadaşlar. Daha sonra private sale aşamasına geçiyoruz. Private sale aşamasında %4'lük bir havuz whitelist olan, projede whitelist olan kişilerin katılımlarına açılacak. Bütün NFT holder'ları whitelist ilaveten bu kategoride alım yapmak isteyen NFT sahibi olmayan kişiler de whitelist talebine invest@vestradao.com e-mail adresine taleplerini, başvurularını yapabilirler. Daha sonra public sale aşamasında da borsada bir merkezi borsada launchpad yoluyla küçük yatırımcıların alımlarına açılacak arkadaşlar. Her bir kategorinin ayrı ayrı vesting takvimi de white paper içerisinde detaylı bir şekilde paylaşıldı arkadaşlar. Orayı okuyabilirsiniz. Gelelim SocialFi platformuna. SocialFi platformumuz yani Broliz nedir? İsterseniz burada bir virgül koyalım Vestra DAO'ya ve Broliz'e geçelim. Broliz tarafı da sevgili arkadaşlar bir Web2 Web3 hibrit platform olarak karşımıza çıkıyor. Neden Web2 Web3 hibrit? Tamamen Web3 ve tamamen merkeziyetsiz bir yapı inşa etmek günümüz teknolojisiyle bakın mümkün değil demiyorum, imkansız diyorum. Çünkü böylesine çok bir veriyi blok zincir teknolojisinin üzerinde depolamak şu anda mümkün değil.
Böyle yapıyoruz, yapacağız diyenlere de inanmayın. Bunlar gerçek dışı ütopik şeyler. Çünkü her bir bloğun kapasitesi bellidir ve buradaki nodların her birinin tüm veriyi aynı şekilde depolayabilmesi lazım. Dolayısıyla onlar hurafeden ibarettir, bilginize. Şimdi burada zaten Broliz olarak All Brokers and Analysts, yani bütün brokerlar ve analizler tek bir noktada buluşuyor. Burada fikirlerini, stratejilerini, pozisyonlarını ve çok daha fazlasını, haberler, eğitimler paylaşabiliyorlar. Platforma girerken şu anda hazır değil tabii ki broliz.com, geliştiriliyor dediğim gibi. Bu yılın sonuna kadar biz, yani bu yılın içerisinde, önceliğimiz 3. çeyrek, MVP aşamasını hazır hale getirip son kullanıcıya açmak. Buradan dileyen cüzdanıyla kayıt olabilecek, dileyen e-mail ile de kaydolabilecek. Bununla beraber tabii ki e, bazı tereddütler olabilir. İşte kayıt olurken ya Web3 cüzdanımı bağlayayım bağlamayayım mı? O yüzden zaten biz ilk etapta dileyenleri Web2 yöntemi olan mail yoluyla kaydını oluşturabilecek altyapıyı hazır bulundurduk. Belli bir süre sonra zaten güvenle ilgili herhangi bir problem olmadığı anlaşılacak ve insanlar bu platformu ağırlıklı bir şekilde kullanmaya başlayacak. Peki Broliz nedir? Broliz'de insanlar tam olarak Twitter'ın da olmayan ne yapacak? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Twitter'da çok fazla içerik kalabalığı var ve bu içerik kalabalıklarını filtreleme yöntemleri her ne kadar olsa da yeterli değil. Yani siz belki sadece Twitter'ı kullanma amacınız kriptoyu ya da BIST'i ya da ne bileyim Amerikan endeksini takip etmek amacıyla oluyorken gereksiz çok fazla farklı paylaşımları da ana sayfanızda görebiliyorsunuz ve bunlardan dolayı doğru ve etkili paylaşımları kolaylıkla bulamıyorsunuz. Öncelikle Broliz tamamen finansal alana hitap eden, sadece kriptolar ile ilişkilendirmeyin bunu. Bütün finansal, yani grafiği olan, tekniği olan her türlü ürün. Bunun içerisine dediğim gibi ABD hisseleri, Asya hisseleri, endeksleri, aynı zamanda işte değerli metaller e, ve gıda, yani buna her şey dahildir arkadaşlar. TradingView'da açıp da görüntüleyebildiğiniz her bir paritenin e, içerikleriyle alakalı sadece temel analiz değil, sadece teknik analiz değil, sadece on-chain değil, bunlara dair eğitimler vesaire de bu platform içerisinde bulunabiliyor olacak. Tabii ki bu noktada bizim az önce söylemiş olduğum filtreleme yöntemlerinden, işte siz paylaşan kişinin bir fikir mi paylaştığını, yoksa işlem mi paylaştığını, yoksa bir haber mi okumak istiyorsunuz? Kolay bir şekilde buradan filtreleyerek ana sayfanızdaki akışı ona göre, isteğinize göre ayarlayabileceksiniz. Hatta çok daha detaylı filtreleme yöntemleri de var. Burada sevgili arkadaşlar, Twitter haricinde, mesela Twitter kullanan insanlar, içerik üreticileri mahremiyet için ne yapıyorlar? Hani biraz daha herkese gözükmesin diye istediği bölümler için ne yapıyor? Telegram'a çekiyorlar, Discord'a çekiyorlar. Bu platformun e, bir artısı, Telegram'a ve Discord'a da ihtiyaç duymadan kendi içerisinde barındıracağı kapalı grup bölümünün olmuş olması. Onun haricinde yine işte çizim yapanlar, grafik üzerinde çizim yapıp paylaşmak isteyen kişiler paylaşımlarını TradingView'a gidip oradan çizip daha sonra Twitter'a gelip paylaşıyorlar. Burada yine TradingView'un kendi içerisinden kişiler çizimlerini yapıp e, bir screenshot alarak direkt postunun içerisine gömülü bir şekilde getirebilecek ve bunu belli bir, isterse varsa stratejiye uygun bir şekilde paylaşabilecek. Stratejiye uygun yapılan bir paylaşımda mesela burada hangi yöntemle paylaşıyorsa e, o strateji hakkında detay yazmasına gerek yok. Çünkü strateji önceden belirlendiğinden e, arka plandaki çalışacak olan algoritma o stratejiye uygun belli başlı bildirimleri gerekli seviyelerde kullanıcıya, yani o stratejiyi benimsemiş olan kişiye alert aracılığıyla gönderecek. Bu platform başlangıçta bir demo platform olarak kullanılabilir. Çünkü ilk bir yıl boyunca biz ağırlıklı kullanıcı artışına odaklanacağız.
Olabildiğince daha fazla kullanıcıyı platforma çekmeye çalışacağız. Daha sonra belli başlı bölümler aktif hale gelecek. Onlara da şimdi birazdan sırasıyla geleceğiz. Bu platformda tabii ki hiçbir şekilde kredi kartı, fiyat para, yani itibari para dediğimiz dolar, euro, yen vesaire kullanılmayacak. Onun yerine sadece ve sadece Vestra DAO'nun kendi tokeni olan VDAO kullanılacak. VDAO'yu buradan işte almış olduğu herhangi bir borsadan Brolis platformundaki cüzdanına göndererek uygulama içerisinde kullanabilecek. Platformda dediğim gibi ilk bir yıl boyunca hiçbir şey yani ücretli hiçbir şey olmayacak. E, Ama işte bahşiş verme gibi durumlar kullanıcılar dilerlerse içerik üreticilerine tip verme e, yoluyla vida gönderim yapabilecek. Onun dışında abonelik ve strateji paketleri de ücretli hale getirilebilecek. Çünkü orada o stratejileri oluştururken e, bütün kullanıcılarına olabildiğince kazanma ve kazandırma amacı güttüğünden bu getiriler de o kişiye biraz hak olacak. Tabii ki burada kullanıcılar ben bu stratejiyi benimseyeyim dediğinde bu stratejinin başarı oranı nedir? İşte ne kadar işleme girildi bugüne kadar, o işlemlerdeki başarı istatistikleri ne şekilde vesaire onları da görebilecekler ve ona göre aslında alıp almama kararını verecekler. Bunların rakamları, taban ve tavan fiyatları Brolis tarafından belirlenecek. Hemen hemen herkesin kolaylıkla alabileceği düşük rakamlarda olacak. E, Yani dediğim gibi bu ilk bir yıl zaten olmayacak bir şey. Bir yılın sonunda belli başlı veriler, istatistikler tutulduktan sonra e, işte hazırlayacağımız şablona uygun bir şekilde faaliyete geçmeye başlayacak. Bu şekilde arkadaşlar Brolis platformunun akış sayfasını gösterdim size. Dediğim gibi çok fazla detayları bilerek göstermeyeceğim. Ama buranın ileriye dönük potansiyelini aşağı yukarı anlayabilmeniz için mesela işte burada trade'i seçtiğinizde sadece trade paylaşımlarını göreceksiniz gibi. E, O ayrıntıları göstereyim. Onun haricinde cüzdan bölümünde tabi burası bir şu anda tasarım aşamasından gösteriyorum sizlere. En azından UI UX tarafını biraz görün. Kullanım kolaylığını görün istiyorum. Dediğim gibi burada işte varlıklarınızı mesela birden fazla borsa kullanıyoruz birçoğumuz. Ya işte Binance ya Bitget, Maxi ya da Coinbase olabilir bu. Farklı farklı borsalarda sürekli girip oradaki varlıklarınızı ya işte kontrol ediyorsunuz ya da onlarla işleme giriyorsunuz. Brolis bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Sizlere tüm borsalardaki varlıklarınızı tek bir yerden görüntüleme ve izleme olanağı tanıyor. İlk bir yıl, bir yılın sonunda aynı zamanda yönetme imkanı da tanıyor olacak. Yani ben ilk etapta bu platforma girdiğimde tüm borsalardaki varlıklarımı görebileceğim. Eğer kendim tabii ki bunların entegrasyonlarını yaparsam, yani o gerekli izinleri verirsem, fakat bir yılın sonunda platform hem kendini ispatlayınca hem işte kullanımında user yani kullanıcı bazlı artışlar da gerçekleşince biz bu entegrasyonları yapıp e, yatırma ve çekme hariç, çünkü yatırma ve çekme bu platform üzerinden olmaz, ama işlemlerini yönetme ve bunlarla ilgili aksiyonlar alma Brolis üzerinden mümkün hale gelir. Dediğim gibi burada kriptolar, işte stok veyahut da diğer fonlar tek bir yerden de yine görüntülenebilecek. Onun için de büyük ihtimalle birçoğunuz ya Midas'ı kullanıyordur ya da ABD endekslerinin farklı farklı uygulamalar aracılığıyla alıp satıyorsunuzdur. Onları da tek bir yerden yine görüntüleyebiliyor olacaksınız. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, tabii ki bu platformda bir de sıralama olacak. Yani içerik üreticilerinden e, başarı oranları yüksek olanlar bir puanlama sistemine tabi olacak. Puanlamayı yapan olan kişiler yine o kişinin takipçileri kitlesi olacak. Mesela bu da büyük bir sorundur Twitter'da. İsim vermeyeyim. Şimdi bu yayında isim vermek doğru olmaz ama az çok tahmin edersiniz. Bazı mesela içerik üreticileri çok ciddi hayal satarak
çok fazla ütopik beklentilere sokarak e, bir coin olabilir, bir hisse olabilir. Bunun hakkında uçuk kaçık şeyler söyleyip insanları boğa sezonunda özellikle tam tepelerinde o malı büyük bir işte portföy yönetimi olmaksızın, bir bütçe planlaması, bir risk analizi olmaksızın insanların sadece o kişinin takipçi sayısı çok yüksek diye ona güvenip inanıp mal varlığının büyük bir kısmını tek bir ürüne yatırarak o üründen birkaç ay içerisinde %90'ın üzerinde zarar etmesiyle sonuçlandı, değil mi? Ama bu kişiler hala daha rahat bir şekilde, yani sanki hiçbir şey olmamış gibi günümüzde bile hala paylaşımlar yapabiliyorlar. Bunlar için herhangi bir Twitter'da şey yok. Alınabilecek bir önlem yok. Fakat Broliz üzerinde işte içerik üreticilerinin puanlanabileceği, derecelendirilebileceği algoritmik bir sistem bulunacak. Bu sistemle de işte onun takipçileri verdikleri etkileşimlerle, o kişinin tahmin başarı oranlarıyla ya da o kişinin ürettiği haber ve diğer içeriklerin kalitesiyle derecelendirilebilecek. 3-4 farklı aşamayla bir istatistik tutulacak. Bu istatistiklerin ortalaması da kişinin profiline yansıyacak arkadaşlar. O profilinde de işte bir puana sahip olacak ve bu puan ile de global ve ülke bazlı sıralamalara girecek. Bu sıralamaların sonucunda da kişiler yine VDA tokeni e, alabilecekler, kazanabilecekler. Tabi burada e, bir şey var, onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum işte, ya da o kısmı şimdilik bahsetmeyeyim. O kısmı şimdilik bahsetmeyeyim. Bu şekilde sevgili arkadaşlar, Brolis platformu üzerinde içerik üretmek isteyen ve doğru etkin içeriklerden faydalanmak isteyenlerin gelebileceği bir mecra olacak. Ee, Yine aynı şekilde kişilerin mesela profilleri içerisinde de işte varsa bu kişiye ait stratejiler, o stratejinin detayları kişinin profiline girilerek o bölümde görüntülenebilecek. Onun haricinde varsa eğitimleri, eğitim videoları bu şekilde görüntülenebilecek. Platform üzerinde arkadaşlar bot ve spam, biliyorsunuz Twitter'da en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Her paylaşımın altına direkt bir paylaşım çıkar çıkmaz 15-20 tane bot geliyor ve bu botlarda insanlar işte bana DM at diyor, taklit yaparak o fenomenin taklidini yaparak kişileri kandırabiliyor ve dolandırıcılık meydana geliyor. Bununla beraber de çok ciddi kayıplar oluşuyor. Burada da onu engellemek için Web3 nimetlerinden faydalanıyor olacağız. Web3, yani Web2'den Web3'e geçiş aşamamızın aslında hızlanma ve ihtiyacı doğmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu dolandırıcılıkların önüne geçmek. Örneğin SEC'i bilirsiniz. SEC işte spot ETF'leri onaylanacağı zaman hesap eklendi falan gibi şeyler söyledi. Ya da işte güvenlik ihlali oluştu. Paylaşım işte bizim bilgimiz dahilinde olmadı gibisine getirdiler. Çünkü neden? Bunun yalanını söylemek kolaydır. E-mail ile giriş yapılıyor. Farklı kullanıcılara moderatörlük vesaire verilebiliyor. Dolayısıyla yetkimiz dışında bir paylaşımdı demek işin en kolay kısmı. Fakat Web3 tarafında işler böyle olmuyor. Yani o cüzdanın private key'i kimdeyse sadece o kişi o profile erişebiliyor olacak. Tabii ki burada yine adminlikler ve moderatörlükler verilebilir. Fakat bunların da arka planda e, gerekli izinleri ayarlanabilir şekilde olacak. Ancak yorumlar altına rastgele spam bot gelmesi mümkün olmayacak. Bunları önleyici bizim tedbirlerimizde mevcut. Bu tedbirlerden mesela birkaç tanesi şöyle bir şey. Ee, Örnek veriyorum, bizim Vestra DAO'da birazdan yine göstereceğim. Pro cüzdan ve regular cüzdan oluşturma gibi yöntemler var. Bunlarla bir onları aşabiliyor olacağız. Onun haricinde mesela diyelim ki spam hesaplar bazen şunu da yapabiliyor. Sürekli aynı hesabı kullanabilmek için isim değişikliğine gidiyor. Ve bu isim değişikliğiyle de yine sanki hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlarına devam edip insanları dolandırabiliyorlar. Vestre Dağ üzerinde belli başlı işte kullanıcı adı değişikliği, örnek veriyorum bir ay içerisinde bir kez ücretsiz değiştirme hakkı olacak. Onun haricinde
belki de VDAO ödemesi yaparak o kullanıcı ismini değiştirebilecek ki bu da bir önlemdir. Onun haricinde sevgili arkadaşlar yine profil içerisinde içerik üreticilerinin, tabii dediğim gibi ilk bir yıl bu olmayacak. Bir yılın sonunda belli istatistikler tutulduktan sonra platform içerisinde reklam kısmı aktif edilecek arkadaşlar. Akış sayfasında, ana sayfada bulunan reklamlar Vestra DAO'nun Vestra DAO üzerinden gelen kazanımlar Broliz'in gelirleri olacak. Fakat bir içerik üreticisinin kendi profilinde, kendi sayfasında ya da kendi paylaşımlarının altındaki görünecek olan reklamlar ve getirileri belli limitteki kriterleri karşılayan içerik üreticileri için o kişilere ödemesi yapılacak. Yani içerik üreticileri reklam gelirlerinin tamamını alacak. Kendi profilleri ve kendi paylaşımlarının altındaki reklam getirilerinin %100'ünü alabilecek. Twitter'da bu oran %97, YouTube'da bu oran %70. Dolayısıyla Vestra'da ile ilişkili olan SocialFi projesi olan Broliz'de bu rakam %100 olacak. Hatta Procüz'den sahibi olan içerik üreticileri ilaveten %15 daha getiri elde edebiliyor olacak. Bu da alanında hiçbir SocialFi ya da hiçbir sosyal medya platformunun yapmadığı bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, peki private sale aşaması bu ay büyük ihtimalle, tam tarih şu anda netleştirmedik. Fakat bu ayın sonuna doğru en geç private sale aşamasını biz gerçekleştiriyor olacağız. Dediğim gibi buraya NFT sahipleri ve whitelist olanlar katılabiliyor olacak. Birim fiyatı 0,307, yani 1 sentin 21 katından daha düşük bir fiyattan çıkacak. Toplam havuz büyüklüğü 2 milyar adet. Minimum alım hakkı 1 milyon, maksimum alım hakkı da 100 milyon adet olacak. Daha sonra public sale ile borsaya çıkıyoruz. SocialFi havuzundaki gelirler belli bir, buradaki fon 4,2 milyar yaklaşık. Buradaki fon SocialFi projemiz olan Broliz'in daha büyük bir ekiple sürekli olarak geliştirilen bir platform haline gitmesi için harcanacak bir bütçedir. Dolayısıyla burada şöyle bir durum meydana geliyor. Biz arkadaşlar yani Broliz bu yıl 9. aya kadar işte MVP aşamasında çıkacak ama ondan sonra çok daha fazla geliştirmeler meydana gelecek. Tabii ki şöyle düşünün. Bir platform sadece işte finansal alan ile ilgilenen kullanıcıları bir araya getiriyor. Bununla beraber yan ürünleri çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Bizim kullanıcı sayımız, bizim mesela ilk aydan 100 bin, ilk yıldan da 1 milyon kullanıcı bazlı hedefimiz var. Şimdi bu hedefi gerçekleştirdikten sonra ve finansal alana hizmet ediyorsan bu Broliz üzerinden çıkartabileceğin birçok yan proje olabileceğini az çok tahmin edersiniz. Örnek veriyorum, bir DEX borsası ya da onun haricinde bir e, Launchpad platformu pekala yapılabilir, değil mi? İşte bu noktada e, Roliz'in getirileri de yani eş zamanlı bir şekilde bunlarla beraber artmaya başlayacak. Peki biz bu gelen gelirleri ne şekilde kullanacağız? Hepsi white paper'da yazıyor arkadaşlar. Bugüne kadar görüp görebileceğiniz en şeffaf, en detaylı white paper'ı görüyorsunuz. Dileyenler de dediğim gibi açıklamalar bölümünden indirip okuyabilirler. Ve işte bu havuzun belli bir kısmı ödül sistemi için kullanılacak. İşte içerik üreticilerinin alabileceği ödüller için. Bir kısmı task pool olarak kullanılacak. Normal kullanıcılar, işte kayıt olan herkesin belli başlı alabileceği ödüller olarak kullanılacak. O görevlere ilişkin detaylı bilgiler Broliz üzerinde profilim kısmında başarılarım diye bir bölüm olacak. Oradan görüntülenebilecek arkadaşlar. Belli bir kısmı likidite amaçlı kullanılacak. İşte borsaya çıkış aşamasında market maker'lık yapabilmek ve projenin volatilitesinin önüne geçebilmek adına kullanılacak. Onun haricinde Bounties bölümümüz var. Bu bölümde de yine Vestra DAO üzerinden ufak tefek, tıpkı
Galaxy projesinde topluluk oluşturma platformu olan Galaxy, biliyorsunuz, onda canlı yayını yapmıştık. Orada olduğu gibi komüniteyi arttıracak, sayıyı arttıracak bazı küçük görevler için kullanılacak bölümdür. Staking havuzunda 4 farklı aşamada staking modelimiz olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi esnek staking. Yani APR'si değişken olan, belli bir vadesi olmayan, günlük ödül alımı gerçekleştirebileceğiniz esnek bir staking havuzu olacak. E, Onun haricinde kilitli staking bölümünde ise 4 farklı vadede yatırım yapabileceğiniz, işte 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay olmak üzere ve bunların işte maksimum katılımları, minimum katılımları vesaire burada mevcut. Getirileri de yine aynı şekilde yüzde kaçlık olacağı white paper içerisinde belli. Şimdi Pro Wallet Staking'de ise sevgili arkadaşlar, burada kullanıcılar 2 milyon token'i staking kontratına yatırdığı zaman DAO yönetişim modelinde 200 oy sahibi oluyor arkadaşlar. 200 oy sahibi oluyor. Yani projenin gidişatında söz sahibi oluyor. Aynı zamanda teklif oluşturabiliyor. Bizim Vestra DAO. Peki DAO dediğimiz şey nedir? DAO sevgili arkadaşlar, Decentralized Autonomous Operations, yani merkeziyetsiz özerk uygulamalar demek. Bununla ilgili bir float hazırlamıştım sizlere Twitter'da, hatırlarsanız. İleride birçok şirketin bu yönetim modeline geçeceğini tane tane anlattım. Hatta ondan bir ay sonra BlackRock CEO'su Larry Fink de benimle aynı şeyleri söyledi. Şirketlerin tokenizasyonu. Yani artık günümüzde şirketler gidip de, tabii ki hani ilgili ülkelerin işte SPK gibi ya da ticaret odası gibi belli başlı kurumlarının onayından geçmek durumunda kalacaktır regülasyonlar çıktıkça. Bu regülasyonlarla beraber o projeler blockchain üzerinden de DAO yönetişim modelini benimsemek zorunda kalacaklar. Çünkü sizin yatırımcılarınıza, holderlarınıza her ne olursa olsun bir söz hakkı vermeniz lazım. Ya karar verme yetkisi ya da oy kullanma yetkisi bir şekilde veriyor olmanız lazım. Biz şimdiden buna adapte olan bir proje ile, DAO yönetişim modeli ile çıkıyor olacağız. Holderlarımız işte NFT holderları teklif verebiliyor olacak. Pro Wallet sahipleri teklif verebiliyor olacak. Aynı zamanda da her birinin farklı farklı oy güçleri var. Birazdan aşağı doğru indikçe onları da görüyor olacaksınız. Bu bölümle ilgili detayları burada yazdık. Kontrata yatırılan 2 milyon VDA token 2 yıl boyunca kilitli olacak şekilde taahhüt ediliyor. Bununla birlikte sözleşmeden daha erken bir şekilde ayrılmak isteyen bir kişi penaltı ile, yani ceza ile karşılaşıyor %20 oranında. Bu %20'lik oranda yine o sözleşmede, yani staking havuzunda günlük ödüllerin dağıtılımı için kullanılabilecek oran olarak tekrardan kontratta kalıyor. Bununla beraber arkadaşlar Regular Wallet dediğimiz bir sistem daha var. Burada ise kullanıcılar bir oy gücü alabilmek için 10.000 VDA tokeni kontrata yatırarak burn mekanizmasına gönderiyorlar. Bu staking'de getiri yok. Bir DAO mekanizmasında var, oraya geleceğim. Fakat günlük getirisi yok. Yani 10.000'i yatırdınız, burn mekanizmasına gönderdiniz, dolaşımdan düşmesini sağladınız ve bir oy gücü aldınız. O amaçla kullanılacak. GameFi projemiz ve VR, AR, Metaverse projelerimiz var. Bunlar bizim önceliklerimiz değil. O yüzden buradaki havuzlar, likiditeler uzun bir süre kullanılmayacak. %10'lar kilit açılımda, TGE aşamasında kilit açılımları gerçekleşiyor. Biz bunları olası Ar-Ge çalışmalarını başlatmak için açıyoruz. Fakat dediğim gibi gerekmedikçe bunlar kullanılmayacak rakamlar. Bizim Vestra DAO'nun bütün kilit açılımları 9 yıla yaklaşık yayılıyor arkadaşlar. 8,5-9 yıla. Dolayısıyla uzun bir vesting takvimi var. Kategori bazlı. Bu da işte projenin volatilitesi olmadan fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için incelenip sık dokunmuş bir yapıda inşa edildi. GameFi ve VR, AR, Metaverse projelerimiz için bunların da bu arada taslakları, işte neler yapacağımız vesaire hepsi hazır. Onların tasarımlarına da ufak ufak girdik. Fakat dediğim gibi önceliğimiz Broliz olduğu için şu an bunları
Yani bunlar için bir acelemiz yok. İşbirlikleri için ayrılan bir miktar havuz var. Yatırımlar için ayrılmış bir miktar havuz var. Marketing için var. Geliştirme için var. Yardımlaşma kurumları için bir miktar ayrılmış bir bütçe var. Advisors yani e, projenin gelişiminde faydalı olabilecek fikir sahipleri için de e, ayrılmış bir bütçe var. Burada önemli olan kısımlara geliyoruz. O basit yani çok önemli olmayan kısımlara hızlıca geçiyorum. Yayın çok fazla uzun sürmesin diye. Takım bölümü arkadaşlar. Takım bölümünde toplam arzın %15'i kadarı takım bütçesi olarak ayrılmış. Dediğim gibi en şeffaf siz white paper'ı görüyorsunuz şu anda. Hiçbir projenin white paper'ında takım üyelerinin ne kadar oranda token alacağı vesaire yazmaz. Bizim platformumuzda çekirdek ekip, 7 kişilik bir çekirdek ekip var. E, Bunların her birinin ne kadar alacakları white paper içerisinde mevcut. Ve 8 yıllık bir süreyle bakınız kilit açılımı ilk 10 TG'de %10 açılıyor. Bir yıl kilit açılımı gerçekleşmiyor ve ardından aylık %1 açılıyor. Yani 8,5 yıla yayılıyor bu da aşağı yukarı. Ve çekirdek ekipten herhangi birisinin takımdan ayrılması durumunda vesting takviminden önce projelerin gelişimini bırakacak şekilde ayrılırsa çoklu imza yöntemi, multi signature dediğimiz çoklu imza yöntemiyle kalan hakları durduruluyor arkadaşlar. DAO yönetişim modeli dedik. DAO yönetişim modelinde bizim uyguladığımız yöntem şu şekilde olacak. Başlangıçta 7 tane üyenin, bunu kooperatiflere benzetebilirsiniz arkadaşlar. Kooperatiflerde işte 4 yönetici 3 denetmen ya da 3 yönetici 4 denetmenin olduğu bir yapı vardır. Benzer bir durum bizde de var. 7 yöneticinin multi signature ile bir DAO'dan gelen bir teklifin veyahut da işte belli başlı fonlarda hazine mesela birazdan geleceğiz oraya. Hazine ve diğer fonların kullanımı ancak 4 yetkilinin imzasıyla, onayıyla gerçekleşebilir. Yani 7'de 4 onaylıyorsa bunu o işlem gerçekleştirilebilir olacak. Burada hazine bölümünde 10 milyar adetlik bir e, havuz söz konusu. Bunun da yine aynı şekilde TG aşamasında %10 kadarı açılacak. Bu %10 da olası VC, Ventures Capital dediğimiz fon yatırım şirketlerinin taleplerinin için ayrılmış bir bütçe arkadaşlar. Bunda 20'de 1 oranda her bir VC en fazla 50 milyon token talepte bulunabilecek ve bunun fiyatı da arkadaşlar VDAO'nun marketteki anlık fiyatı 1 sent bulana kadar fix fiyat olan 1 sentten satın alınabilecek bir şekilde olacak. Çünkü dolaşımda öyle çok fazla adet alabilecekleri bir coin olmayacak. Dolaşıma giren birçok coin tekrardan staking kontratlarına dönecek. Dolayısıyla zaten kalkıp da birisi 50 milyon adetlik alım yapmak istese fiyatını otomatikman 1 sente kadar çıkarabilecek demektir. Bu da public sale'den 10 katlık bir artışa sebep olmak demek olur. 1 sentin üzerinde bir fiyata ulaştığı zaman da anlık market fiyatı neyse oradan talepte bulunabiliyor olacaklar. Onun haricinde arkadaşlar DAO mekanizmasında dedik ki işte CML NFT pro cüzdan sahipleri DAO yönetişim modelinde oy haklarına sahip. Aynı zamanda Boss NFT çiftine sahip. Boss NFT sahibi de oy gücüne ve teklif kullanma yetkisine sahip. Burada her bir Boss NFT'sinin 100.000 oy gücü var. Her bir NFT sahibinin 600, bir çift NFT'nin 1200 oy gücü var. Toplamda Boss NFT'lerinin oy gücü 200.000, NFT sahiplerinin 300.000. Bu rakam sadece Boss'a göre yani benim şu anda bu çift NFT bende daha fazla oy gücüne sahip. Pro cüzdan sahiplerinin 200, regular wallet'ların da 1 oy gücü var. Bunların ne kadar olacağını bilmiyoruz. Örnek veriyorum 1000 tane Pro Wallet oluşturan cüzdan olursa bu da yaklaşık olarak 200.000 oy gücü demek olur. Aynı şekilde regular cüzdan sahipleri de belki 50.000 olacak, 100.000 olacak. Bu da bir o kadar oy demek anlamına gelir. Tabi DAO yönetişiminde teklif oluşturan kişilerin de işte yönetime sunduğu teklif geçerli, kabul oy alırsa
bahsettiğim 7 kişilik olan çekirdek ekibin bunu uygulama yükümlülüğü var. Ve bunu uygulamadıkları takdirde şu an hani bu işler %100 otonom halde olmuyor arkadaşlar. Çünkü dedim ya hani sizlere regülasyona ihtiyaç var bu piyasada. Yakın zamanda da gelmesi bekleniyor artık ufak ufak hem kendi ülkemizde hem birçok diğer ülkelerde. Geldiği zaman biraz daha en azından devlet denetimli bir şekilde olabilecek yapıya dönüşecek. Biz bunların altyapısına şimdiden hazırlıklı bir sistem inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu gibi sorunlar da bizde olmayacak. Biz direkt regülasyonlar çıktığı gibi ona uyumlu bir yapıda olacağız. Aynı zamanda DAO'daki bu 7 çekirdek ekip arkadaşlar 3 yılda bir değişebilecek şekilde biz kontratını hazırlayacağız. Yani yeni adaylar çıkabilecek bu projelerin devamlılığını ve işte gelişimini sağlayabilmek için, bunlara katkıda bulunabilmek için yine topluluk içerisinden, NFT topluluğu içerisinden her 3 yılda bir kendine güvenen, projeye daha çok katkıda bulunabileceğini düşünen kişiler ben işte aday olmak istiyorum üst yönetim kuruluna deyip adaylığını koyabilecek ve bunlar da DAO yönetiminde oy sahibi olan kişilere sunulacak. En çok oyu alan 7 kişi yine yönetim kurulunda çoklu imza hakları da devredilecek şekilde faaliyetlerine başlayabilecek. Vestra DAO bir ekosistem düşünün arkadaşlar. Bir çatı. Bu işin çatısı. Altında ise farklı farklı ürünler ortaya koyacak. Yani biz Vestra'ya bir beyin diyebiliriz. Brolize de bu beynin yani o vücudun kalbi diyebiliriz. Böylelikle beyin ve kalp fonksiyonlarına başladıkça diğer organları inşa ederek ekosistem bir vücut halini almış olacak deriz en nihayetinde. Böyle bir durum gerçekleştikçe zaten bundan bütün topluluk üyeleri fayda görmeye başlayacak. Ne şekilde görmeye başlayacak? Örnek veriyorum bizim white paper'da detaylı bir şekilde yazılı. DAO yönetişim modelinde bulunan herkes yani NFT holdерları, pro cüzdan sahipleri aynı zamanda regular cüzdan sahipleri de DAO yönetiminde bulunuyor. Bunlar sevgili arkadaşlar belli başlı getirilerden kar payı alabilecekler. Bunu siz hisselerde temettü olarak bilirsiniz. Bu alacakları kar payları ne şekilde olacak? Oylamalarından yani oylamalarındaki oy gücünden farklı bir yüzdelikte oluşturuldu. Adil bir yapıda aynı şekilde olması için ince bir standartta oturtuldu. Buna göre projeler, bizim bütün projelerde kimin pastada ne kadar çok emek, işte güç, vakit katkısı varsa o oranda bir getiri almasını ve bunun altyapısını oluşturmayı hedefledik. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Broliz üzerinden konuşalım. Broliz bir çeyreklik. Yani her proje, Vestra ile ilişkili her proje elde edeceği gelirlerin bir kısmını Vestra DAO'nun DAO yönetişim modelinde bulunan paydaşlarına göndermesi gerekiyor. Bunu da akıllı sözleşmeler ile zaten biz güvence altına alacağız. Onları da göreceksiniz. Örneğin Broliz her 3 ayda bir bilançosunu yayınlayacak, tamam mı? Bu bilançosunda da net karı görülecek. Net karının arkadaşlar %50'sini her platform kendi gelişimi için ayıracak. Diğer %50'lik kısmın bir bölümü yüzdeliklerine buradan bakalım. Bakın %50'sini kendi platformunu geliştirmek için kullanacak. %25'ini DAO yönetiminde bulunan paydaşlarına farklı oranlarda dağıtacak. %15'ini yakma adresine gönderecek ve %10'unu staking havuzlarını beslemek için kullanacak. Yani örnek verecek olursak Vestra DAO diyelim ki bir çeyreklikte 400 milyon VDAO getiri elde ettiğini varsayalım. Bunun %50'si direkt 200 milyon adeti kendi gelişimleri için kullanacak. Geriye kalıyor 200 milyon değil mi? Bu 200 milyonun %15'i yakım adresine gidecek. Yani doğal olarak ne yapar? Yaklaşık 30 milyon değil mi? 30 milyonu yakım adresine gidecek. %10'u yani 20 milyonu staking havuzlarına gidecek.
Buradaki %25'lik kısım ise 400 milyonda 100 milyon adet yapar değil mi? İşte bu 100 milyon adette DAO yönetişiminde bulunan holder'larına şuradaki yüzdelik oranlarla eşit oranda dağıtılacak. Yani %15 CMH BOS, CMP BOS bunlar alacak. CML NFT holder'ları %45'lik bir havuzu bölüşecek. Yani 45 milyon. Örnek temsili bu rakamlar arkadaşlar. 45 milyonu bölüşecek. Regular cüzdan sahipleri 20 milyonu bölüşecek. Ve özür dilerim, Pro cüzdan sahipleri 20 milyonu bölüşecek. Regular cüzdan sahipleri de 5 milyonu bölüşecek. Hani dedik ya, regular cüzdan sahipleri 10.000 vidayı kitleyince herhangi bir staking getirisi olmuyor. Ama işte onların platformun yapacağı kazançlardan benefitleri oluyor. Hem temettü gibi düşünün bunu, hem de uygulama içerisindeki belli başlı erişim engeli olan bazı noktalarda, erişim engeli olan yerlerde önünün açılmasını sağlıyor. Yani bunların hepsi blockchain'le entegreli bir şekilde iletişim halinde çalışabilecek yapıda inşa ediliyor. Yakın mekanizması da ne şekilde devam edecek arkadaşlar? Brolis ve diğer işte GameFi ve Metaverse, VR, AR projeleri elde ettikleri gelirleri sürekli olarak işte belli bir kısmını yakıma gönderecek ya arkadaşlar. O yakımlar o kategorilerin tamamını eritene kadar devam edecek. Yani SocialFi platformunun havuz büyüklüğü 4.250 milyar ya, yani 4 milyar 250 milyon adet ya. Bu rakamın tamamı yanana kadar kendi gelirlerinden işte akıllı sözleşmeye göndererek bunların erimesi gerçekleştirilecek. Yani bir yakım mekanizması var bu işin içerisinde. Aynı şekilde Mobile Games, VR, AR kategorileri de bu şekilde havuzlarını yavaş yavaş eritecek. Bu işin sonunda ise yaklaşık işte 12 milyar 750 milyon token maksimum arzdan azalmış olacak. Nihai indirgenmiş arz da 37.250 milyara kadar düşecek. Yani 37 milyar 250 milyona kadar düşmüş olacak. Tabii ki bunlar düştükten sonra da DAO yönetişim modelinde bulunan holder'lar teklif verebilir. İşte yakımın devam etmesi için önerilerde bulunabilir. Ve onlar uygulanır arkadaşlar. Böylelikle deflasyonist bir yapıya belli bir noktadan sonra geçilmiş olunur. Çok ciddi bir token ekonomi yapısından bahsettim sizlere arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde white paper'ı, Broliz'i ve Vestra DAO'nun geneline sizlere anlattım. Buraya kadar sanırsam anlaşılmayan bir şey yoktur. Varsa da sorularınızı yorumlara mutlaka yazın. Onlara da geri dönüş yapmaya çalışalım. Aynı zamanda diğer bizim Telegram, Twitter gibi sayfalarımızdan da geri bildirimlerinizi yapabilirsiniz. Bu CML'i NFT sahibi olmak isteyen kişiler vardı. Sürekli olarak yazıyorlardı. Son 1-2 haftadır bunların taleplerini almıyorum. Çünkü yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz bu projelerin ortaya çıkması için. Dolayısıyla bu işi biraz kolaylaştırdım. Yine açıklamalar kısmında bir Google formu koyduk. Bu Google formdan başvuruları toplayacağız arkadaşlar. Uygun şartlarda olan kişilerle tek tek iletişime geçerek hızlı bir şekilde işte belki 5 dakikalık belki 10 dakikalık bir görüşme sağlayıp profiling yapıp o kişileri de NFT sahibi yapıp topluluğumuza davet etmek isteriz. Sizleri de görmek isteriz. Uygun olduğunuzu düşünüyorsanız veyahut da düşünmesi hiç fark etmez. O formu doldurabilirsiniz. Biz formlardan değerlendirme yapıp topluluğumuzun sayısını tamamen artık dolduracağız. O saatten sonra yani ileride bu NFT'leri almak isteseniz de artık benden alamayacaksınız. Çünkü Broliz ve diğer platformlar getiri elde etmeye başlayınca her bir NFT sahibi aslında o projenin ortağı olmuş oluyor. Bizde ben hani şunu demiyorum, Broliz platformu şahsi olarak bana ait bir şey değil ya da Vestra DAO bana ait bir şey değil. Ben sadece o projelerin yönetiminde bulunan, onları en iyi hale getirmek için çabalayan bir yöneticiyim. Beni öyle düşünebilirsiniz. Bu projelerin asıl sahipleri işte NFT sahipleri oluyor arkadaşlar. Onlarla beraber yapıyoruz çünkü her şeyi. Bunu da ilaveten geçmiş olalım. Şimdi hazırsanız arkadaşlar çekilişimizi de yapalım. Bir iPad çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Ee, Onu da Simpliers üzerinden gerçekleştirelim. Ben bir saniyenizi rica edeceğim. Twitter'dan o linki çekeyim.
Yorumlardan alacağız kazananı. Twitter gönderisi. Yanıtlar arasından alacağız. Kurallar. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım sevgili arkadaşlar. Biz bir kişiyi ana kazanan olarak seçelim. 2 ya da 3 tane de yedek koyalım. Onun haricinde her kullanıcıyı bir kere say diyelim. Burada kazanacak olan kişiye bakacağız. Şunu da ödemesini yapayım. Kazanacak olan kişiye bakacağız ve bot mu değil mi onun testini yapacağız. İşte çekiliş detaylarındaki şartlara uygun mu değil mi ona bakacağız. Eğer kazanan birinci kişi yani ilk ana kişi her şartı uygunsa ödülünü alacak. Değilse birinci aday, yedekteki birinci aday en uygun kişi olacak. Ona da bakacağız. Değilse sırasıyla böyle devam edecek. Bir şekilde o iPad'i birisine mutlaka hediye edeceğiz. Ve kazanan kişi eğer İstanbul'da ise ben en yakın zamanda, en uygun zamanda kişiye kendim elden teslim edeceğim. 1-2 saatte belki sohbet ve muhabbet etme imkanını bulacağız. Şimdi toplamda 746 katılım tespit edilmiş arkadaşlar. Ben şunu çekiliş için satın alımını gerçekleştireyim. Evet. Devam edelim. Bu işlem biraz sürebilir. Nasıl? Keyif aldınız mı yayından? Sizler için açıklayıcı oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Buradan da bakayım aynı zamanda. NFT nasıl alıyoruz diyen olmuş. Açıklamalar kısmında Google formu var. Oradan formu doldurabilirsiniz. Şöyle çok fazla uzun sürmesin, 5 saniye diyelim. Çekilişi başlatalım. Umarım işine yarayacak birisine ve ihtiyacı olan birisine çıkar gerçekten. Cenk 7805 isimli arkadaşımız talihli oldu. Bunların kontrollerini yayından sonra gerçekleştireceğim. Uygunlarsa o kişilere doğrudan DM'den kendim yazacağım. Taklitçi hesaplar DM'den yazabilir, dikkat edin. O yüzden şey yapmayın yani. O kişilerle irtibata geçmeyin. Profiline girin, bakın bütün her şey düzgün mü değil mi diye. Ona göre cevap verirsiniz. Cenk 78 tebrik ediyorum. Buranın ekran görüntüsünü alırım ve ona göre kendisiyle iletişime geçerim kontrolleri yaptıktan sonra. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.